Acayip Çikolata'dan herkese merhaba. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün damaklarımızda kasırga etkisi yaratacak kasırga keki yapıyoruz. O zaman başlayabiliriz. Evet, kasırga kekimiz için 4 adet yumurta kullanacağız. Yumurtamızın beyazlarını ve sarılarını ayırmamız gerekiyor. Keki yaparken sarı ve beyazın karışmamasına mutlaka özen gösterin. Yoksa kabaran muhteşem bir keke sahip olmayız. Beyazlarımızı ayrı bir kaba alıyoruz. Evet, ilk önce yumurtamızın sarılarını çırpacağız. Bir çay bardağı kadar şekerimizi ekliyoruz. Evet, şekerle yumurta sarımızı birleştirdikten sonra bir çay bardağı sıvı yağımızı, bir çay bardağı sütümüzü ekliyoruz. Onları da şimdi bir güzel özleştireceğiz. Şimdi şekerimiz, sütümüz ve yağımız hepsi birbirine karıştı. Bir su bardağı kadar, yani 100 gram kadar unumuzu ekliyoruz. Ben eleyerek ekleyeceğim ki kekimin daha güzel kabarmasını sağlaması için. Bir yemek kaşığı da nişasta koyacağız. Buğday ya da mısır fark etmiyor. Son olarak da şekerli vanilimizi ekliyoruz. Bu şekilde de 1-2 dakika kadar çırpıyoruz. Kekimizin ilk tabanı yavaş yavaş hazır oldu. Şimdi yumurta beyazlarımızı böyle kar beyazı gibi yapana kadar çırpacağız. Ama önce tabii ki uçlarımızı yıkayıp güzelce kurulayacağız. Evet, yumurta beyazlarımızı çırpmadan önce içerisine şöyle bir çimdik kadar tuz ekliyoruz. Ve onu böyle kat katı kar beyazı olana kadar çırpacağız. Evet, kar beyazı şekline getirdiğimiz yumurta beyazlarımız hazır, gördüğünüz gibi. Altını da göstermek istiyorum. Bakın. Çok da güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Üçüncü bazımızı hazırlayacağız. Bu da kakao. 2 yemek kaşığı kakaoyu biraz suyla incelteceğiz. Evet, dediğim gibi 2 yemek kaşığı kakaomuzu 2 yemek kaşığı suyla birazcık incelteceğiz. Eğer 2 az gelirse 3 de ekleyebiliriz. Ben de 2 yeterli geldi. Dediğim gibi sizde eğer 2 az gelirse 3 de ekleyebilirsiniz. Ve mümkünse de ılık suyla inceltin ki daha çabuk yayılsın. Kakaomuz da hazır olduğuna göre artık yavaş yavaş kekimizi birleştirebiliriz. Artık bu aşamada çırpıcı ya da işte makine kullanmayacağız. Spatula'dan destek alacağız. Yavaş yavaş yumurtamızın beyazını o ilk hazırladığımız bazımıza ekleyeceğiz. Ve söndürmeden şöyle hafif hareketlerle alt üst ederek onları birbirleriyle özleştireceğiz. Hepsini bir anda eklemiyoruz ki hem alt üst etmemiz kolay olsun hem de o hava kabarcıklarını rahat hapsedebilelim diye.
kekimizin harcını beyazıyla da buluşturduk. Güzel de alt üst ettik. Şimdi çeyrekten biraz fazlasını kakaolu karışımımızı hazırlamak için kullanacağız. O yüzden diğer kaba birazını geçiriyorum. Şimdi incelttiğimiz kakaomuzu bu ayırdığımız çeyrekten bir tık fazlaki karışımımızı alıyoruz. Bu kekimizin üst bazı olacak. Şimdi kakao ile onu birleştiriyoruz. Yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bu kek için ben dikdörtgen borcam kullanacağım. Hem ölçü anlamında daha iyi oluyor. Siz de öyle kullanırsanız eğer mümkünse varsa daha iyi olur. Şimdi ilk olarak beyaz tabanımızı yerleştiriyoruz. Evet, kekimizin ilk tabanını yerleştirdik. Bu arada fırınımızı alt üst ayarda 160 derecede ısıtmaya başlayabiliriz. Varsa evinizde sıkma torbası kullanabilirsiniz. Yoksa da buzdolabı poşetinden faydalanabilirsiniz. Şimdi o hazırladığımız kakaolu karışımı sıkma torbamıza yerleştireceğiz. Daha sonra da kekimizin üstüne sıkacağız. Şimdi bir güzel şu siyahlıkları her yere yavaş yavaş yaydıracağız. Çok bastırmadan yumuşak hareketlerle. Şimdi bir bıçak yardımıyla önce bıçağı hiç kaldırmadan şöyle hareketlerle bir yukarı bir aşağıya gidip geliyoruz. Daha sonra da şöyle yanlamasına gidip geleceğiz. Ve artık fırına gönderebiliriz. Evet, kekimiz fırından çıktı. Şimdi ilk sıcaklığı çıktıktan sonra hemen üzerine tekrar şöyle bir yağlı kağıt koyuyoruz. Ters çevireceğiz çünkü. Evet, kekimizi ters çevirdikten sonra o alttaki ilk yağlı kağıdımızı yavaşça çıkartıyoruz. Şimdi yavaş hareketlerle onu önce bir rulo yapacağız. Daha sonra açıp içine çikolatamızı süreceğiz. Rulo yaptıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlendirip daha sonra çikolatasını sürebiliriz. Evet, kekimiz iyice ılındı. Ne soğuk ne sıcak, dediğim gibi ılık. Şimdi onu yavaş yavaş açıyoruz ve çikolatasıyla buluşturuyoruz. Herhangi bir kahvaltılık çikolata kullanabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz. Toplamda 2 yemek kaşığı kadar çikolata yeterli geliyor. Ama tabii ki dolu dolu 2 yemek kaşığı. Evet, çikolatamızı sürdüğümüze göre artık yine yavaş yavaş sıkıcı bir şekilde içe sıkarak katlayabiliriz onu. Siz de benim gibi etrafı batırmaktan korkmayın. Böyle batırabilirsiniz, hiçbir sorun yok. Şimdi şu şekilde kenarlarını kapatıyoruz. Ve yarım saat 45 dakika dinlendirdikten sonra servis edebiliriz. Kekimiz dinlendiğine göre artık onu dilimleyip servis tabağına alabiliriz.
Kasırga kekimiz hazır olduğuna göre size dokusunu da göstermek istiyorum. Servis tabağına bakın ne kadar yumuşak. Aslında diğer keklere benziyor ama bu köpürterek yaptığımız için ve daha az un kullandığımız için dokusu biraz daha diğer hazırlamış olduğumuz keklere göre daha yumuşak. Şöyle keserek de size göstermek istiyorum. Kekinin kıvamı böyle hani diğer hazırladığımız kekler gibi daha sıkı değil. Daha gevşek ve daha krema gibi böyle. İnanılmaz güzel, bence mutlaka deneyin. Acı Açkın olarak bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Biz bir tarifin sonuna geldiğimize göre siz ne yapıyorsunuz? Abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz ve tarifinizi sevdiklerinizle paylaşıyorsunuz.